Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına sadece birkaç tane patatesle hazırlayabileceğiniz çok lezzetli ve çok pratik bir kahvaltılık tarifi hazırladım. Ben 2 tane iri, bir tane de orta boy patates kullandım. Patateslerimi halkalar olacak şekilde doğradım. Çok ince veya çok kalın yapmıyoruz. Patateslerimin hemen üzerine de baharatları ilave ediyorum. Kullandığım tüm baharatları açıklamalar kısmında detaylı olarak yazacağım. Oradan faydalanabilirsiniz. Eklediğim baharatların tüm patateslerin her yerine dağılabilmesi için bu şekilde elimle karıştırıyorum iyice. Tuz ve çok az da şeker ilave ettiğim için patatesleriniz birazcık sulanacaktır ve çok daha iyi tutacaktır diğer baharatları. Bu şekilde patateslerimiz hazır olunca hemen uygun bir tavaya 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Tavamın her yerine gelecek şekilde yağı bu şekilde gezdiriyorum. Hazırlamış olduğum patateslerin birazcık birbirinin üzerine gelmesine dikkat ederek yarısını tavamın tabanına diziyorum bu şekilde. Dikkat etmemiz gereken husussa boşluk kalmaması. Daha sonra patateslerimin orta kısmına gelecek şekilde kaşar rendesi ilave ediyorum. Kenar kısımlara mümkün olduğunca gelmemesine özen gösterin. Yoksa yapışmalar olabilecektir tavanızda. Çok azıcık da tulum peyniri ekliyorum ki hem tat hem koku versin ve lezzetini artırsın kahvaltılığımızın. Yine tulum peyniri de mümkün olduğunca orta kısımlara doğru serpiştiriyorum ve kalan patateslerimi de yine birazcık üst üste gelecek şekilde kapatıyorum peynirlerimin üzerine. Burada da dikkat edeceğimiz husus yine açık yeri kalmaması. Ben patateslerimi seçerken pişirecek olduğum tavanın boyutuna göre seçmeye dikkat ettim. Siz de nerede pişirecekseniz ona göre malzeme miktarında değişiklik yapabilirsiniz. Patateslerimi dizip tavamın kapağını kapatınca da pişirmek üzere ocağa alıyorum kahvaltılığımı. Mutlaka kapağı kapalı olarak pişirmenizi tavsiye ederim ve en kısık ayarda pişirmeniz gerekiyor. Çünkü herhangi bir su ilavesi yapmıyoruz. Patateslerimiz tamamen suyunu çektiği zaman ve birazcık da kızardığı zaman yağlamış olduğumuz bir tabağa ters çeviriyoruz ve hemen arka tarafında pişirmek üzere tekrar aynı tavamıza geri alıyoruz kahvaltılığımızı. Yine kapağı kapalı olarak ve kısık ateşte diğer tarafını da pişmeye gönderiyorum. Çevirdiğimiz tarafı da hemen hemen pişmek üzereyken birazcık daha lezzet katması için üzerine minik minik bu şekilde tereyağı ilave ettim ve kapağını kapattım. Yaklaşık 2-3 dakika kadar daha bu şekilde pişmesini sağladım kahvaltılığımın. İki tarafını da nar gibi kızarttıktan sonra kahvaltılığımız bu şekilde hazır olmuş oluyor. Dilerseniz bu şekilde hazırladığınız tavada servis edebilirsiniz ya da bir tabağa yine ters çevirerek servis edebilirsiniz. Bu şekilde yakından da göstermek istiyorum. Dışı çıtır çıtır, inanılmaz baharatların vermiş olduğu lezzetiyle ve içi de peynirli ve yumuşacık bir tada sahip oluyor. Dilerseniz üzerine yeşil soğanı ince ince kıyıp serpebilirsiniz ya da maydanoz kıyarak üzerine serpebilirsiniz. Ben bugün elimde taze kekik vardı. Kekikle servis etmek istedim. Bu şekilde dilimleyerek kahvaltılığımı hemen soframa alıyorum. Hem çok az malzemeyle hem de pratik bir şekilde hazırlamış olduğumuz kahvaltılığımız bu şekilde sofrada yerini aldı. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.